Merhaba dostlar. 7 Ocak'ta Neptün Balık burcundaki geri hareketini sonlandırıp ileri hareketine başlayacak. Öncelikle sesim için özür diliyorum. Uzun bir grip süreci geçirdim. Hala tam olarak düzelmedi sesim. Arada çatlama patlama olursa şimdiden özür diliyorum ama gökyüzü gündeminde kaçmasın istedim. Bu videoda bu Neptün'ün Balık burcundaki ileri hareketine geçişinin burçlara etkisinden bahsedeceğim. 7 Ocak 2025'te Neptün'ün Balık burcundaki ileri hareketine başlaması büyük bir dönüşüm ve yenilenme fırsatlarına işaret ediyor. Şahsen ben Neptün'ün retro halini daha çok seviyorum. Neptün Balık burcunun yöneticisi olduğu için bu gezegenin bu burçtaki retrosu hayal gücü, sezgi, spiritüel arayış ve duygusal derinlik konularında bazı karmaşalar ve engellemeler yaşanmasına neden olabilir. Retrosu içsel dünyanın daha karmaşık hale gelmesine, yanlış anlaşılmalara ve hayal kırıklıkları yaşanmasına yol açmış olabilir. Neptün'ün ileri hareketine başlamasıyla birlikte bu alanlarda netlik kazanacak ve tıkanmış olan yaratıcı veya spiritüel süreçler yeniden akışa girecektir. Balık burcunun yüksek değerleri olan şefkat, empati ve iyileşme temaları da ön plana çıkacaktır. Neptün'ün ileri hareketi sezgisel yeteneklerin daha güçlü hale gelmesini, manevi farkındalığın artmasını ve kişisel dönüşüm süreçlerine daha derin anlayışlar geliştirmenizi sağlayabilir. Bu dönemde rüyalar, vizyonlar veya manevi deneyimler yoluyla kişisel bir yolculuk başlatmak, sanatsal ya da yaratıcı projelere odaklanmak verimli olacaktır. Ayrıca daha önce fark edilmemiş olan bilinçaltı kalıpları ya da duygusal blokajlar çözülmeye başlayabilir. Bu etki genel olarak ruhsal olarak daha net bir döneme girildiğini, hayal gücünün yeniden canlandığını ve kişisel farkındalığın arttığını gösterebilir. Merhaba koçlar. Neptün'ün Balık burcundaki yani sizin 12. evinizdeki ileri hareketine başlaması, Koç burçları için güçlü bir ruhsal ve içsel yenileme dönemi anlamına gelir. 12. ev bilinçaltını, spiritüel bağlantıları, kapanışları ve içsel dönüşümü temsil eder. Bu evdeki Neptün özellikle retrodayken geçmiş travmalar, bağımlılıklar ya da bilinçaltı korkularla yüzleşmeyi gerektirmiş olabilir. Ancak ileri hareketle birlikte bu alanlarda bir çözülme ve rahatlama süreci başlayacaktır. Neptün'ün ileri hareketi spiritüel pratiklerin meditasyon, yoga, dua daha verimli hale gelmesini sağlar. Koç burçları sezgilerinin güçlendiğini fark edebilir ve içsel huzuru daha kolay bulabilirler. Bu dönem eski yüklerden kurtulma ve duygusal anlamda arınma için ideal bir zamandır. 12. ev, kapanışları temsil ettiğinden artık size hizmet etmeyen ilişkiler veya alışkanlıklar geride bırakılabilir. Rüyalar aracılığıyla önemli mesajlar alabilirsiniz. Bu süreçte bilinçaltınızdan gelen semboller rehberlik edici olabilir. Sezgilerinizi dinleyerek hayatınızda daha doğru kararlar alabilirsiniz. Neptün'ün bu etkisi Koç burçlarına yaratıcı projelerde büyük ilhamlar verebilir. Özellikle sanatla ilgilenenler için hayal gücünün ve duygusal derinliğin ön planda olduğu bir dönemdir. 12. ev aynı zamanda geçmişi temsil ettiğinden eski travmalar veya pişmanlıklarla barışmak mümkün hale gelebilir. İleri hareketle birlikte affedicilik teması ön planda olacaktır. Bu süreçte yalnız kalmak ve kendinizi anlamaya odaklanmak isteyebilirsiniz. İçsel dinginlik bu dönemde büyük bir rahatlama ve yenilenme getirebilir. Gerçeklerden kaçma ya da aşırı hayal dünyasında yaşama eğilimi olabilir. Bu nedenle ayaklarınızı yere sağlam basmaya özen gösterin. Spiritüel arayışınızda dengeyi koruyun, aşırıya kaçan idealizm veya gerçekçi olmayan beklentilere dikkat edin. Neptün'ün bu konumu Koç burçları için bir nevi ruhsal bir temizlik dönemidir. Bu süreçte kendinizi anlamak ve daha büyük bir anlam arayışına yönelmek öncelik haline gelebilir.
Merhaba boğalar. Neptün'ün Balık burcunda sizin 11. evinizde ileri hareketine başlaması, boğa burçları için sosyal ilişkiler, idealler ve geleceğe dair hayaller alanında önemli bir yenilenme dönemine işaret eder. 11. ev dostluklar, gruplar, topluluklar ve kolektif idealleri temsil eder. Neptün'ün bu alandaki retrosu, sosyal çevrede hayal kırıklıkları veya belirsizlikler yaşamış olabileceğinizi gösterir. Ancak ileri hareketle birlikte bu alanlarda netlik, ilham ve ruhsal bir bağlantı sağlanabilir. Neptün'ün ileri hareketi, boğa burçlarına ruhsal ve sanatsal yönden besleyen kişilerle bağlantı kurmasını sağlayabilir. Bu dönemde çevrenizdeki insanlar sizin hayallerinize ve ideallerinize destek veren bir rol oynayabilir. Eski arkadaşlıklar yeniden canlanabilir ya da yeni, ruhsal derinliği olan dostluklar kurabilirsiniz. 11. ev toplumsal katkıları ve kolektif çalışmaları da temsil eder. Bu süreçte hayır işleri, sosyal sorumluluk projeleri ya da toplumsal bir davada yer almak isteyebilirsiniz. Özellikle başkalarına yardım etme motivasyonunuz artabilir. Geleceğe dair ideallerinizde büyük bir netlik kazanacağınızı hissedebilirsiniz. Neptün ileri hareketli hayal gücünüzü ve sezgilerinizi desteklerken, ideallerinizi gerçekleştirmek için daha somut adımlar atmanıza da yardımcı olabilir. Sanat veya spiritüel konularla ilgilenen gruplara katılabilirsiniz. Bu alanlarda ortak bir amaç için çalışabilirsiniz. Yaratıcılığınızın sosyal bir platformda öne çıkması mümkün. Arkadaşlarınızla yüzeysel değil, derin bir bağ arayışı ön planda olabilir. Bu dönemde ruhsal açıdan sizi anlayan ve destekleyen insanlarla daha sık bir araya gelme şansı bulabilirsiniz. Sosyal çevrenizde yanılgılara açık olabilirsiniz. Onun için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. İnsanları idealize etmekten kaçının ve gerçekçi bir bakış açısını korumaya çalışın. Hayallerinizin peşinden giderken somut planlar yapmayı ihmal etmeyin. Neptün'ün etkisi zaman zaman belirsizlik yaratabileceği için ideallerinizin uygulanabilirliğini sorgulamak önemlidir. Neptün'ün Balık burcundaki ileri hareketi, boğa burçları için sosyal çevrede iyileşme ve yeniden bağlantı kurması fırsatı sunuyor. Gelecek hedeflerinizde sezgilerinizin rehberliğiyle ilerleyebilir, hayallerinizi somutlaştıracak ilhamı bulabilirsiniz. Bu süreç ruhsal ya da yaratıcı bir topluluk içinde yer almak için harika bir zamandır. 10. ev iş hayatı, kariyer, başarıları ve toplum tarafından nasıl algılandığınızla doğrudan ilgilidir. Neptün'ün bu alandaki retrosu, kariyer hedeflerinizde belirsizlik, kafa karışıklığı ya da motivasyon eksikliği yaratmış olabilir. Ancak ileri hareketle birlikte bu alanlarda ilham, berraklık ve yeniden yön bulma şansı doğuyor. Neptün'ün ileri hareketiyle birlikte kariyerinizde hayal gücünüz ve sezgileriniz ön plana çıkabilir. Sanatsal, yaratıcı ya da ruhsal alanlarda çalışan ikizler burçları için bu dönem büyük bir akış ve ilham getirebilir. 10. ev toplum tarafından nasıl algılandığınızı da gösterir. Bu süreçte özellikle hayır işleri, yardımsever projeler ya da spiritüel temalarla öne çıkabilirsiniz. Toplumun gözünde daha duyarlı, ilham verici bir figür haline gelebilirsiniz. Retro döneminde belirsizleşen hedeflerinizle ilgili yeniden bir netleşme ve yol haritası oluşturma zamanı. İleri hareket kariyerinizde sezgisel olarak doğru yönü bulmanızı kolaylaştırır. Bu dönemde yalnızca maddi başarı değil, ruhsal tatmin sağlayan bir kariyer arayışı içine girebilirsiniz. Size anlam katan, topluma faydalı işler yapmak isteyebilirsiniz. Üstleriniz veya otorite figürleriyle ilişkilerinizde daha yumuşak ve empatik bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Neptün bu alanda anlayışı ve hoşgörüyü arttırabilir. Neptün'ün etkisi zaman zaman gerçeklikten uzaklaşmaya neden olabilir. Kariyer hedeflerinizde hayalleri kapılmak yerine somut ve uygulanabilir adımlar atmaya özen gösterin. Kariyerde netlik kazanırken yanıltıcı teklifler veya belirsiz projelere karşı
mutlaka dikkatli olun. Kariyer hedeflerinizi somutlaştırmak için gerçekçi bir plan yapmaya çalışın. Çünkü Neptün bazen sisli bir atmosfer yaratabilir. Neptün'ün Balık burcunda ileri hareketi, İkizler burçları için kariyer ve toplum içindeki yerini ruhsal, yaratıcı ve ilham verici bir şekilde yeniden tanımlama fırsatı getiriyor. Hedeflerinizde netlik kazanırken sizi ruhsal olarak tatmin edecek bir yön arayışı öne çıkabilir. Bu dönemi sezgilerinizle yol alarak kariyerinizde derin bir anlam yaratmak için kullanabilirsiniz. Merhaba yengeçler. Neptün'ün Balık burcunda sizin 9. evinizde ileri harekete başlaması, yengeç burçları için yaşam felsefesi, yüksek öğrenim, uluslararası bağlantılar ve spiritüel arayışlarla ilgili güçlü bir aydınlanma ve netleşme dönemi anlamına gelir. 9. ev dünya görüşü, inanç sistemleri ve kişisel gelişimle bağlantılıdır. Neptün'ün bu alandaki retrosu, bu konularda kafa karışıklığı, ideallerde belirsizlik veya yön kaybı yaratmış olabilir. Ancak ileri hareketle birlikte bu alanlarda sezgisel, rehberlik ve netlik kazanma şansı ortaya çıkıyor. Neptün'ün ileri hareketi felsefi ya da spiritüel konulara olan ilginizi artırabilir. Bu dönemde manevi rehberlik arayışında olabilir ve derin anlam arayışınızı tatmin edecek bilgi ya da deneyimler bulabilirsiniz. 9. ev yurt dışı seyahatleri ve uluslararası ilişkilerle de ilgilidir. Neptün'ün ileri hareketi bu alanlarda hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı sunabilir. Ruhsal veya kültürel açıdan zenginleştirici bir seyahat ya da eğitim imkanı gündeme gelebilir. Eğitim hayatınızda netleşme yaşayabilirsiniz. Daha önce ilgi duyduğunuz ancak adım atamadığınız bir alanda derinleşmek veya akademik hedeflerinize odaklanmak için uygun bir dönem. Spiritüel ya da yaratıcı alanlarda eğitim almayı düşünebilirsiniz. Neptün'ün ileri hareketi geleceğe dair vizyonlarınızı güçlendirebilir. Yeni bir dünya görünüşü benimseyebilir veya var olan idealleriniz üzerinde yeniden düşünerek netlik kazanabilirsiniz. Fiziksel ya da ruhsal yolculuklar bu dönemde önem kazanabilir. Bir seyahat, yeni bir bakış açısı veya manevi aydınlanma sağlayabilir. Yaratıcılığınız özellikle yazma, resim ya da başka bir sanatsal ifade yoluyla kendini gösterebilir. Bu süreçte felsefi ya da spiritüel temalarla ilgilenmek size ilham verebilir. İnançlarınız ya da idealleriniz konusunda aşırı hayalci olmamaya dikkat edin. Gerçeklerle bağlantıyı koparmamak önemlidir. Seyahat veya eğitim planlarınızda detaylara özen gösterin. Neptün'ün etkisi zaman zaman belirsizlik yaratabilir. Neptün'ün Balık burcundaki ileri hareketi, yengeç burçları için ruhsal bir felsefi yenilenme dönemini başlatıyor. Bu süreç hayatınızın anlamını derinleştirmek, yüksek öğrenim veya seyahatlerle kendinizi geliştirmek için harika bir fırsat sunuyor. İlham veren deneyimlere açık olun ve sezgilerinizin size rehberlik etmesine izin verin. Merhaba aslanlar. Neptün'ün Balık burcunda 8. evinizdeki ileri harekete başlaması, aslan burçları için finansal paylaşımlar, derin duygusal bağlar ve ruhsal dönüşüm alanlarında etkileyici bir yenilenme dönemine işaret eder. 8. ev ortak finans, miraslar, dönüşüm, krizler ve gizemli konularla ilişkilidir. Neptün'ün retrosu sırasında bu alanlarda belirsizlik, kafa karışıklığı veya güvensizlikler yaşamış olabilirsiniz. Ancak ileri hareketle birlikte bu alanlarda netlik, ruhsal derinleşme ve ilham alma fırsatı bulabilirsiniz. Ortak finansal durumlarınızda, örneğin eşinizle veya iş ortağınızla paylaşılan gelirler, bir netleşme dönemi başlayabilir. Borçlar, vergiler veya miras gibi konularda çözülme ve rahatlama görülebilir. Neptün'ün ileri hareketi, derin duygusal bağlarınızda veya psikolojik süreçlerinizde ruhsal bir aydınlanma sağlayabilir. Özellikle geçmiş krizlerden öğrendiklerinizi daha iyi anlamlandırabilir ve kendinizi yeniden inşa edebilirsiniz. 8. ev sezgisel ve mistik konuları da temsil eder. Bu süreçte rüyalar, sezgiler veya ruhsal çalışmalar aracılığıyla
bilinçaltınıza daha derin bir erişim sağlayabilirsiniz. Gizemli konulara ilginiz artabilir. Romantik veya duygusal ilişkilerde daha derin bir bağ arayışı ön planda olabilir. Mevcut ilişkilerinizde ruhsal bir uyum ve anlayış geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. Sanatla ilgilenen aslan burçları için bu dönem yaratıcı ve duygusal yoğunluğun eserlerine yansıttığı bir zaman olabilir. Özellikle derinlik ve gizem temalı çalışmalarınız öne çıkabilir. Miras, yatırımlar veya başkalarıyla ortaklaşa kullanılan kaynaklar konusunda bekleyen durumlar çözüme ulaşabilir. Bu süreçte sezgilerinizin rehberliğinde doğru finansal adımları atabilirsiniz. Finansal konularda aşırı hayalci olmaktan kaçının. Gerçekçi bir plan yapmaya çalışın. Derin bağlar kurarken insanları idealize etmeme konusunda dikkatli olun. Gerçekleri görmek önemlidir. Neptün'ün Balık burcunda ileri hareketi Arslan burçları için finansal ve ruhsal alanlarda derin bir dönüşüm ve iyileşme fırsatı sunuyor. Ortak kaynaklarda netlik kazanabilir, duygusal veya ruhsal bağlarınızda yeni bir anlam bulabilirsiniz. Bu dönem hem maddi hem de manevi açıdan güçlenmek için harika bir zaman dilimi. Sezgilerinize güvenerek ilerleyin. Merhaba Başaklar. Neptün'ün Balık burcunda 7. evinizde ileri harekete başlaması, Başak burçları için ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanında ruhsal ve duygusal derinleşmeye işaret eder. 7. ev birebir ilişkilerin, iş ortaklıklarının ve açık düşmanlıkların evidir. Neptün'ün retrosu sırasında ilişkilerde kafa karışıklığı, idealize etme ya da gerçeklerden uzaklaşma gibi durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak ileri hareket bu alanda netlik ve ruhsal bir uyum yakalama fırsatı sunacaktır. Neptün'ün ileri hareketiyle ilişkilerinizde ruhsal bağlar güçlenebilir, partnerinizle aranızda daha derin bir anlayış ve uyum geliştirebilirsiniz. Bu dönem ilişkilerinizde empati ve fedakarlığın ön planda olduğu bir zaman olabilir. Bekar Başak burçları ruh eşlerini bulma ya da hayal ettikleri ilişkiyi yaşama arayışında olabilir. Bu süreçte sezgilerinizin size rehberlik etmesine izin verin. Ancak idealize etme tuzağına düşmemeye de dikkat edin. Ortaklıklarınızda daha yaratıcı ve vizyoner bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Neptün iş hayatında hayal gücünü harekete geçirir. Bu dönemde ilham veren bir iş ortağıyla bağlantı kurabilirsiniz. Yakın ilişkilerde hoşgörü ve empati artabilir. Partnerinizle aranızdaki sorunları daha kolay çözebilir ya da onun ihtiyaçlarını daha iyi anlarsınız. Neptün ilişkilerde hayal gücünü artırırken bazen gerçeklerden uzaklaşmanıza neden olabilir. Partnerinizi ya da ilişkilerinizi olduğundan farklı görmek yerine gerçeklerle yüzleşmek önemlidir. Sanatsal ya da spiritüel bir bağlantınız olan kişilerle ilişkileriniz ön planda olabilir. Bu tür bir bağ size yeni bir bakış açısı ve ilham verebilir. İlişkilerde aşırı hayalci veya bağımlı olmamaya lütfen özen gösterin. Ortaklıklar ya da işbirliklerinde somut ve net anlaşmalar yapmaya dikkatli olun. Çünkü Neptün bazen kafa karışıklığı yaratabilir. Neptün'ün Balık burcundaki ileri hareketi, Başak burçları için ilişkiler ve ortaklıklar alanında ruhsal bir yenilenme ve netleşme dönemine getiriyor. İlişkilerde empati ve uyum artarken gerçekçi olmak da önem kazanıyor. Bu dönemi ruhsal bağlarınızı güçlendirmek ve ilişkilerinizde derin bir anlam bulmak için değerlendirebilirsiniz. Merhaba teraziler. Neptün'ün Balık burcunda 6. evde ileri harekete başlaması, terazi burçları için günlük yaşam, iş, sağlık ve hizmet alanlarında önemli bir dönüşüm ve aydınlanma dönemini işaret ediyor. 6. ev rutin işler, sorumluluklar, fiziksel sağlık ve çalışma ortamını kapsar. Neptün'ün retrosu sırasında bu konularda belirsizlik, yön kaybı veya ideallerinize uygun olmayan durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. İleri hareket bu alanlarda daha net bir vizyon ve sezgisel rehberlik sağlayabilir. Günlük rutinlerinizde ilham verici değişiklikler yapabilirsiniz. Daha önce belirsiz olan ya da düzensizlik yaratan durumlara açıklık kazandırmak için bu dönemden yararlanabilirsiniz.
Neptün'ün ileri hareketi sağlığınıza dair spiritüel veya alternatif yaklaşımlara yönelmenizi teşvik edebilir. Yoga, meditasyon ya da holistik tedavi yöntemleriyle fiziksel ve ruhsal sağlığınızı dengelemek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda daha yaratıcı ve empatik bir tutum geliştirebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla aranızda daha uyumlu ilişkiler kurabilir veya işinizde daha ilham verici projelerle ilgilenebilirsiniz. Başkalarına hizmet etme ya da yardım etme isteğiniz artabilir. Gönüllü çalışmalar veya başkalarının iyiliği için yapabileceğiniz işler bu dönemde ön plana çıkabilir. Günlük yaşamınızda sezgileriniz daha fazla devrede olacaktır. Hangi işlerin size iyi geldiğini ve hangi rutinleri bırakmanız gerektiğini içsel olarak hissedebilirsiniz. İşinizde sanatsal ya da yaratıcı yönünüzü kullanma fırsatı bulabilirsiniz. Bu dönemde ilham alacağınız ve size keyif verecek projelere odaklanabilirsiniz. Sağlık ve iş konularında aşırı hayalci ya da ihmalkar davranmamaya özen gösterin. Gerçekçi bir yaklaşım benimsemek önemli olacaktır. İş ortamında netlik sağlamak için açık iletişim kurmaya dikkat edin. Çünkü Neptün bazen kafa karışıklığı yaratabilir. Neptün'ün Balık burcundaki ileri hareketi, terazi burçları için günlük yaşam ve sağlık alanlarında ruhsal bir yenilenme ve ilham dönemi sunuyor. Çalışma ortamınızda yaratıcılığınızı kullanabilir, sağlığınızla ilgili daha bilinçli ve holistik bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Bu dönemi hem fiziksel hem de ruhsal açıdan dengeyi bulmak için değerlendirebilirsiniz. Merhaba akrepler, Neptün'ün Balık burcunda ve sizin 5. evinizde ileri harekete başlaması, akrep burçları için aşk, yaratıcılık, çocuklar ve bireysel ifade alanlarında etkileyici bir ruhsal derinleşme ve ilham dönemi başlatıyor. 5. ev yaratıcılık, romantizm ve hayattan keyif alma temalarını yönetir. Neptün'ün retrosu sırasında bu konularda kafa karışıklığı, hayal kırıklığı veya idealizasyon problemleri yaşamış olabilirsiniz. Ancak ileri hareket bu alanlarda yeni farkındalıklar ve duygusal tatminler getirebilir. Neptün'ün ileri hareketi romantik ilişkilerinizde derinleşme ve ruhsal bağların güçlenmesine olanak sağlar. Bu dönemde idealize ettiğiniz aşk kavramını yeniden tanımlayabilir, partnerinizle daha anlamlı bir bağ kurabilirsiniz. Bekar akrepler ruh eşlerini bulma arzusuyla sezgilerine güvenebilir. Sanatla ya da yaratıcı bir işle uğraşıyorsanız, bu dönemde ilham veya hayal gücü en yüksek seviyede olacaktır. Kendinizi ifade etmek için yeni yollar keşfedebilir ve eserlerinize derin bir duygusal bir boyut katabilirsiniz. Eğer çocuklarınız varsa onların dünyasına daha empatik ve sezgisel bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Çocuk sahibi olma isteği olan akrep burçları için bu dönem hayalleri gerçeğe dönüştürme yönünde bir enerji taşıyor. Hayattan keyif alma, kendinizi şımartma, daha çok eğlenme arzusu ön planda olabilir. Neptün'ün Balık burcundaki etkisiyle bu keyif verici aktiviteler ruhsal ya da sanatsal bir boyut kazanabilir. Aşk ve yaratıcılığın birleştiği bu dönemde spiritüel sanatlarla ilgilenebilir veya manevi bir tema üzerine çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle müzik, dans ya da görsel sanatlar gibi alanlarda başarı elde etme şansınız yüksek. Romantik ilişkilerde partnerinizi idealize etme eğilimine karşı dikkatli olun. Gerçeklerle hayalleri dengelemek önemli olacaktır. Yaratıcılık alanında fazla dağılmamaya özen gösterin. Projelerinizi somutlaştırmayı unutmayın. Neptün'ün Balık burcunda ve 5. evinizdeki hareketi, akrep burçları için romantik, yaratıcı ve ruhsal olarak tatmin edici bir dönem sunuyor. Aşk ve yaratıcılık temalarının derinleştiği bu süreçte, sezgilerinizden rehberlik alarak kendinizi ifade etme fırsatları bulabilirsiniz. Hem romantik hem de sanatsal açıdan ilham dolu bir zaman sizi bekliyor. Merhaba yaylar. Neptün'ün Balık burcunda ve 4. evinizdeki ileri harekete başlaması, bu yay burçları için aile, yuva, kökler ve içsel huzur alanlarında derin bir dönüşüm ve farkındalık dönemine işaret eder. 4. ev kişinin iş dünyasını, aile bağlarını ve geçmişte olan bağlantılarını temsil eder.
Neptün'ün retrosu sırasında ailevi meselelerde belirsizlik, kafa karışıklığı veya geçmişe dair duygusal yükler ön planda olmuş olabilir. İleri hareket ise bu alanlarda daha fazla netlik ve ruhsal bir iyileşme sunuyor. Neptün'ün ileri hareketiyle aile içindeki ilişkilerde anlayış ve empati artabilir. Daha önce çözümsüz görünen konulara farklı bir perspektiften yaklaşarak huzuru sağlayabilirsiniz. Yaşam alanınızla ilgili yaratıcı fikirler, değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Evinizde huzurlu ve manevi bir atmosfer yaratmak için bu dönem çok uygun. Taşınma ya da evde dekoratif düzenlemeler gündeme gelebilir. Kökleriniz, geçmişiniz ve çocukluk anılarınızla ilgili duygusal bir arınma yaşayabilirsiniz. Neptün'ün etkisi bu alanlarda ruhsal bir derinleşme ve affedicilik getirebilir. Bu dönem meditasyon, yoga, dua veya başka ruhsal pratiklerle içsel huzur bulmak için harika bir zaman. İç dünyanızdaki sezgisel yönünüz daha güçlü bir şekilde rehberlik edebilir. Aile içinde spiritüel ya da sanatsal bir tema üzerine bağ kurmak isteyebilirsiniz. Özellikle ailenizin manevi değerlerini keşfetmek ve bunları geliştirmek önem kazanabilir. Yaratıcı projelerde ya da hayallerinizle bağlantılı konularda ilham alabilirsiniz. Ailenizle birlikte bu hayalleri gerçekleştirme yolunda somut adımlar atabilirsiniz. Aile meselelerinde aşırı duygusal ya da hayalci bir yaklaşım sergilememeye dikkat edin. Gerçekçi çözümler üretmek önemli olacaktır. Evle ilgili kararlar alırken net ve somut planlar yapmaya özen gösterin. Neptün bazen kafa karışıklığı yaratabilir. Neptün'ün Balık burcundaki ileri hareketi Yay burçları için aile, yuva, içsel huzur alanlarında önemli ruhsal açılımlar ve iyileşme fırsatları sunuyor. Ailenizle bağlarınızı güçlendirmek, geçmişte barışmak ve yaşam alanınızı daha huzurlu bir hale getirmek için bu enerjiyi kullanabilirsiniz. İçsel dünyanızı zenginleştiren bu dönem duygusal denge ve ruhsal aydınlanma açısından önemli bir fırsat dönemi olacaktır. Merhaba Oğlaklar. Neptün'ün Balık burcunda 3. evinizdeki hareketi Oğlak burçları için iletişim, öğrenme ve zihinsel faaliyetlerle bir dönüşüm ve yenilenme dönemini başlatacaktır. 3. ev günlük iletişim, kardeşler, kısa yolculuklar ve zihinsel süreçleri temsil eder. Neptün retrosu sırasında belirsizlik, kafa karışıklığı veya iletişimde yanlış anlamalar yaşanmış olabilir. İleri hareketle birlikte bu alanlarda netlik, sezgisel anlayış ve daha derin bir içsel bağlanma dönemi başlıyor. Neptün'ün ileri hareketiyle birlikte iletişim becerileriniz daha sezgisel bir hale gelebilir. Kendinizi daha iyi ifade edebilir ve başkalarının duygusal alt metinlerini anlamada daha başarılı olabilirsiniz. Zihinsel faaliyetlerinizde derinleşme ve yeni bir bakış açısı kazanma fırsatı doğacaktır. Öğrenmeye, araştırmaya ya da yeni beceriler kazanmaya yönelik bir ilgi artışı olabilir. Bu dönemde daha fazla manevi ya da spiritüel konulara ilgi gösterebilirsiniz. Kardeşler ya da yakın çevrenizde olan ilişkilerde duygusal bir derinlik ve anlayış gelişebilir. Önceden yaşanan yanlış anlaşılmalar ya da duygusal gerilimler aydınlanabilir. Karşılıklı empati ve anlayış ön plana çıkabilir. Kısa yolculuklar sırasında beklenmedik ilhamlar alabilir, daha ruhsal ve manevi deneyimler yaşayabilirsiniz. Gezi ve seyahatler hem zihinsel hem de duygusal olarak sizi dönüştürme potansiyeline sahip. Yazılı ya da sözlü iletişimde yaratıcı bir süreç başlayabilir. Neptün'ün etkisi altında hayal gücünüzü kullanarak yaratıcı yazarlık ya da diğer ifade biçimlerinde ilham alabilirsiniz. İletişimde daha derin bir sezgi geliştirebilir ve başkalarının ruhsal durumlarını daha iyi anlayabilirsiniz. Bu dönemde kendinizi manevi bir rehber ya da destek sağlayıcı olarak keşfetmeniz de mümkün. İletişimde fazla hayalci olmamaya özen gösterin. Bazen Neptün'ün etkisiyle gerçekler ve beklentiler birbirine karışabilir.
Kardeşler veya yakın çevrenizde olan ilişkilerde yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için açık ve net iletişim kurmaya dikkat edin. Neptün'ün Balık burcundaki ileri hareketi, Oğlak burçları için iletişimde derinleşme, sezgisel anlayış ve zihinsel yenilenme dönemi sunuyor. Kardeşlerle olan ilişkilerde daha fazla empati ve anlayış geliştirebilir, kısa yolculuklar ve seyahatler sayesinde manevi bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bu dönemi hayal gücünüzü ve sezgilerinizi kullanarak yaratıcı ve ilham verici bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Merhaba kovalar, Neptün'ün Balık burcunda 2. evinizde ileri harekete başlaması, Kova burçları için manevi kaynaklar, maddi kaynaklar, değerler, güven duygusu ve kişisel sahiplik alanlarında bir dönüşüm ve yeniden değerlendirme süreci başlatır. 2. ev bireyin maddi güvenliğini, gelirini ve hayatındaki değerleri temsil eder. Neptün'ün retrosu sırasında bu konularda kafa karışıklığı, belirsizlik veya hayal kırıklıkları yaşanmış olabilir. İleri hareketle birlikte bu alanlarda daha net bir anlayış ve ruhsal bir derinleşme mümkün olacaktır. Neptün'ün ileri hareketi, maddi güvenlik konusunda sezgisel bir anlayış geliştirebilir. Geçmişte yaşadığınız maddi belirsizlikler veya kaygılar bu dönemde daha fazla netlik kazanabilir. Yatırımlar veya finansal kararlarla ilgili manevi bir içgörü kazanabilirsiniz. Kişisel değerlerinizi sorgulamak ve ruhsal olarak daha tatmin edici bir yaşam tarzı oluşturmak isteyebilirsiniz. Neptün, daha manevi değerlere yönelecek ve parasal başarıdan ziyade içsel huzur ve ruhsal doyumu ön plana çıkaracaktır. Bu dönemde maneviyatla ilgili idealize ettiğiniz fikirler daha gerçekçi bir hale gelebilir. Yaratıcı projelere veya manevi amaçlara yatırım yapma isteği doğabilir. Neptün'ün etkisi altında değerlerinize uygun bir şekilde yatırımlar yapabilir, parasal anlamda daha spiritüel ve uzun vadeli hedeflere yönelmek isteyebilirsiniz. Para kazanma yollarınızda daha sezgisel bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. İş hayatınızda sezgilerinize güvenmek ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek bu dönemde başarılı olabilir. Bununla birlikte risk alırken dikkatli olmanızda fayda var. Neptün bazen aşırı iyimserlik getirebilir. Maddi değerlerinizle ilgili daha yaratıcı çözümler bulabilir, sanatsal yeteneklerinizi gelir kaynağına dönüştürmek için yeni fırsatlar arayabilirsiniz. Neptün, sanatsal ya da manevi alanlarda gelir elde etme potansiyellerini de arttırabilir. Maddi konularda hayalcilik ya da aşırı iyimserlikten özellikle kaçının. Gerçekçi planlar yapmak önemli olacaktır. Değerlerinizde ani değişiklikler veya ani kararlar almak yerine sezgilerinizi dikkatle analiz ederek adım atın. Neptün'ün Balık burcundaki ileri hareketi, Kova burçları için maddi kaynaklar, değerler ve güven duygusuyla ilgili bir ruhsal dönüşüm dönemini başlatıyor. Bu dönemde sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin verirken maddi güvenliği sağlamak adına manevi ve yaratıcı alanlarda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Değerlerinizle daha uyumlu bir yaşam tarzı kurma yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Merhaba balıklar, Neptün'ün Balık burcunda 1. evinizde ileri harekete başlaması, Balık burçları için kimlik, benlik algısı ve kişisel ifade alanlarında önemli bir dönüşüm dönemini başlatıyor. 1. ev bireyin dış dünyaya nasıl göründüğünü, kişisel kimliğini ve yaşam enerjisini temsil eder. Neptün'ün retrosu sırasında kimlik konusunda belirsizlikler, kafa karışıklığı veya hayal kırıklıkları yaşanmış olabilir. Ancak Neptün'ün ileri hareketiyle bu alanlarda daha fazla netlik, içsel denge ve sezgisel anlayış geliştirebilirsiniz. Neptün'ün ileri hareketi kimlik algınızı ve dış dünyaya sunduğunuz imajı yeniden şekillendirme fırsatı verebilir. Daha ruhsal bir benlik keşfi yapabilir, kişisel kimliğinizin daha derin yönüne odaklanabilirsiniz. Bu dönem daha özgün ve manevi anlamlar taşıyan bir benlik ifadesi geliştirebilirsiniz. Kendinizle daha derin bir bağ kurabilir, sezgisel olarak güçlü hissedebilirsiniz. Ruhsal ya da manevi deneyimler bu dönemde kimliğinizi şekillendiren önemli bir kaynak olabilir.
Daha fazla içsel farkındalık ve sezgiye dayalı kararlar alabilirsiniz. Dış görünüşünüzde veya fiziksel sağlığınızda bazı değişiklikler olabilir. Neptün psikolojik olarak daha derin bir yenilenme sağlayabilir. Ruhsal anlamda sağlıklı bir kimlik duygusu inşa edebilirsiniz. Hayal gücünüzün güçlü olduğu bir dönemdesiniz ve bunu kendinizi ifade etme şeklinde kullanabilirsiniz. Sanatsal yetenekleriniz, yazı yazma veya yaratıcı projelerde kendini bulabilir. Duygusal ve sanatsal yönlerinizi daha fazla dışa vurabilirsiniz. Neptün bazen duygusal olarak kafa karıştırıcı bir etki yaratabilir. Bu dönemde kimliğinizle ilgili geçmişten gelen bazı belirsizlikler veya duygusal karmaşalarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu duygusal zorluklar sizi daha gerçek ve tutarlı bir benlik anlayışına yönlendirebilir. Kişisel hedefleriniz ve hayata bakış açınızda daha spiritüel veya daha manevi bir yön arayışına gidebilirsiniz. Neptün kişisel bir yolculuğa çıkma ve daha derin bir yaşam anlamı arama isteği yaratabilir. Eski kimliklerden arınarak daha özgür ve ruhani bir kimlik inşa edebilirsiniz. Kimlikle ilgili aşırı idealize edilmiş veya gerçek dışı beklentilerden kaçının. Neptün bazen illüzyonlar yaratabilir. Duygusal olarak karışıklık hissettiğinizde sezgilerinize güvenlikle birlikte net bir yön belirlemeye çalışın. Özetle Neptün'ün ileri hareketini başlamasıyla birlikte Balık burcunun yüksek değerleri olan şefkat, empati ve iyileşme temaları ön plana çıkacaktır. Bu dönemde rüyalar, vizyonlar veya manevi deneyimler yoluyla kişisel bir yolculuk başlatmak, sanatsal ve yaratıcı projelere odaklanmak verimli olacak.